Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videomuzda haftalık olarak yapmış olduğumuz hem otomotiv piyasasını hem de ÖTV muafiyeti ile ilgili sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Umarım sizler için faydalı olur. Umarım etkileşimimiz bu şekilde devam eder. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biliyorsunuz son videolarımızda da yeterince değindiğimiz üzere ÖTV muafiyeti üst limiti beklentimiz 1004 liraya çıkmış durumda TÜİK verilerine göre. Ve bu konu hakkında sizlere bazı içerikler üretiyorum, bazı videolar yapıyorum. Siz de ilgiyle izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, son dönemde birçok otomotiv piyasasında yine söylentiler, yine hareketlilikler yaşanmaya devam etmekte. Biliyorsunuz en son gelişen bir olay Maliye Bakanı'nın açıklaması ve bu açıklamanın neticesinde de piyasadaki beklentinin bir yönde biraz daha değişmesi. Ama bu olayı arkadaşlar ben eğer ki fırsatım olursa burada kartlar bölümüne de size koyacağım. Benim 3 ay önceki işte piyasayı böyle anlattığım videolarımda bahsettiğim ve zaman zaman diğer videolarımda da bu konuya değindiğim bir konu gündemde şu anda. Burada arkadaşlar şu söyleniyor: ÖTV indirimi olmayacak. ÖTV matrah düzenlemesi olacak ki bunu bakan birinci ağızdan kendisi açıklamış durumda. Biz bunu 3 ay önceki videomuzda söylemişiz zaten ve zaman zaman da diğer videolarımda sürekli olarak tekrar ediyorum. Çünkü arkadaşlar indirim diye bir şey söz konusu olamaz. Devletin bir geliridir bu ve bu gelirinden ne yazık ki vazgeçemez. Çünkü devletin de bazı gelir gider kalemleri var ve en önemlilerinden birisi de ÖTV. Bu nedenle matrah düzenlemesinde ki araçların arkadaşlar fiyatlarının zaman zaman güncellenmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizde yüksek bir şekilde enflasyon var. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman enflasyon verilerine %90 ve üzerinde bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii ki bu resmi olarak görünen, bana göre bunun kat kat üzerinde bir enflasyonla mücadele etmekteyiz. Bu nedenle araçların matrahlarının yani alınan vergilerin baremlerinin zaman zaman düzenlenmesi gerekmekte. Çünkü biliyorsunuz ÖTV matrahları %45, 50, 60, 70 ve 80 olarak vergi alınmakta otomobilden. Ve bunların da bir sınırları var arkadaşlar. İşte %45'lik dilimdekiler %50'lik, %60'lık, %70'lik, %80'lik araç fiyatlarının belli baremleri var. Bunlar da şu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Aracın Türkiye'ye ithal edilen fiyatının yani ham fiyatının üzerinden alınan vergilerle belirleniyor. Şimdi burada size detaylıca işte 45 şöyle, 50 böyle, 60 böyle diye bunların detaylarına girip sizi tabii ki boğmak istemiyorum bu bilgilerle ama şu var arkadaşlar. Baktığımız zaman şu anda %70 ve %80 diliminde sadece araç kalmış durumda. Bu da fiyatların yükselmesiyle oluşan bir durum. Bunlar yeni matrah güncellemesiyle alınan ÖTV'ler biraz daha araç fiyatlarında geri çekilme sağlanacaktır. Ama burada da şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu kadar da çok galyana gelmeyin. Yani bakıyorum sosyal medyada ki videolara, açıklamalara işte araç fiyatları 100 bin lira düşecek. Elinizdeki araçları çıkarın vesaire vesaire şeyler. Arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani bir aracın fiyatının 100 bin lira gibi düşmesi, 150 bin lira gibi düşmesi zaten bu tüketici olarak bizim de arkadaşlar ne kadar çok araç fiyatlarının düşmesini istesek de belli bir kesimi mağdur edeceğinden ötürü böyle bir şey söz konusu değil. Ama bu ÖTV matrah düzenlemesinden sonra benim öngörüm arkadaşlar
belli başlı araçlarda, bunlar da her araçta değil. Yani 700 bin altındaki araçlarda diyebiliriz veya biraz daha altındaki, yani 600 bin altındaki araçlarda 30, 40, kademeli olarak belki 50 bin liraya kadar bazı indirimler söz konusu olabilir matrah düzenlemesi sonrasında. Tabii ki bu da arkadaşlar talebi arttıracağı için biz kullanıcılara ne kadar yansır bunu da bekleyip göreceğiz. Nitekim bunu geçen maddeh düzenlemesinde de görmüştük. Talebi arttıracağı için bu sefer bayiler devreye girip bizden o aradaki farkı alıyorlardı arkadaşlar. Umarız bu sefer böyle olmaz ama ne yazık ki böyle bir üçgen var. Ve bu üçgende mağdur olan ne yazık ki biz tüketiciler oluyoruz. Yani otomotiv piyasasında böyle bir güncelleme oldu. Böyle bir şey oldu bu hafta arkadaşlar. Buna biraz değinmek istedim. Şimdi bunların haricinde de yine asıl konumuz olan bizi en çok ilgilendiren ÖTV muafiyetine bunun etkisi ne olur? Nasıl yansır? Bu konu hakkında da biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar ÖTV indirimi olduğu zaman, matrah güncellemesi olduğu zaman veyahut da bu tip şeyler olduğu zaman bizlere bunun etkisi nedir? Şimdi aklımıza bu soru doğal olarak gelmekte. Biz arkadaşlar engelliler olarak ÖTV'den muafız arkadaşlar. Bakın ÖTV indirimimiz de yok. Bunu da çok açıklıyorum. Çok da soruyorlar arkadaşlar. Yorum olarak da soruyorlar. Bunu da açıklamak istiyorum size. Biz ÖTV'den muafız arkadaşlar. Muafiyetimiz var. Eğer ki gerekli koşulları sağlamışsak. İndirim diye bir şey söz konusu değil. İşte rapor oranına göre mi indirim oluyor? Yüzde kaç indirim oluyor falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Eğer ki hakkımız varsa ÖTV ödemiyoruz arkadaşlar. Konu bu. Yani ÖTV muafiyetindeki biz muafiyetimiz sadece indirim değil, muafiyet. Bunu bir bilmemiz lazım öncelikle. Bu maddahlardaki güncellemeler veyahut da işte diğer şeyler bizi nasıl etkiler? Arkadaşlar biz ÖTV ödemediğimiz için bizi çok etkilemez. Ama bizim bir üst limitimiz var. Yani başımıza bela olan bir üst limit var. Bu noktada bizi geçen yıllarda etkileyebiliyordu ama şu anda 2023 yılı için üst limitimiz net olarak belirlenmediği için etkileyip etkileyemeyeceğini şu anda bilemiyoruz. Ama aslında şunu söylemek lazım benim öngörüme göre. Yani konuşmamın başında da söylediğim gibi bu bir sohbet, fikir alışverişi arkadaşlar. Burada şöyle bir şey olacak. Yani 700-800 bin liranın üstündeki araçları pek etkilemeyeceğini matrah düzenlemesini düşündüğüm için yani biz de zaten orayla ilgileniyoruz. Eğer yükselirse ÖTV muafiyeti TÜİK verilerine göre arkadaşlar 1000 liranın üstünde olacak. Yani 1 milyon gibi olacak. O yüzden bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama genel piyasayı etkileyeceği için bu matrah düzenlemesinin gerekliliği konusunda zaten hemen hemen her piyasa videosunda bunu konuşuyorduk. Yani matrah güncellenmeli diye. Bakalım güncellenmesi piyasa için olumlu bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum ama bunlar da sınırlı araçlar olacak. Başlangıç paketleri olacak arkadaşlar. Belki işte yani şu araçları etkilemesini daha çok etkileyeceğini düşünüyorum. İşte başlangıç paket çok satılan Egea'lar. Ondan sonra arkadaşlar Hyundai i10, i20, Citroen C3, ondan sonra işte her aracın yani her markanın başlangıç paketleri, Renault Clio'lar işte baktığımız zaman bu araçları biraz 30, 40, 50 kademeli olarak etkileyebileceğini düşünüyorum matrah güncellemesinin ama tabii ki inşallah daha iyi bir güncelleme, daha yüksek bir güncelleme yaparlar ve daha yüksek indirimler ile tüketici buluşur diye umut ediyoruz. Bakalım bunu da bize zaman gösterecek. ÖTV muafiyetini matrah güncellemesi
bu şekilde etkileyebilir arkadaşlar. Yani etkisi bu şekilde olacaktır. Hani biz zaten muhafız ama limit konusunda belki bir şeyleri etkileyebilir. Baktığımız zaman bir diğer husus arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Piyasaların genel manada sıfır araçlarda biliyorsunuz yine bir tedarik sıkıntısı var. Enerji krizi var. Baktığımız zaman dünyada olan bir problem bu. Bu nedenle arz talep dengesi şu an için araçlar bulunabilir, alınabilir düzeyde ama ilerleyen zamanda yine sıkıntıların olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada da planlarımızı, programımızı bu şekilde yapmalıyız. Çünkü gerçekten dünyanın da içinde olduğu bir büyük bir enerji krizi yine bizi bekliyor. Umarız ki düşündüğümüz gibi olmaz. Hafif atlatılır, üretimler etkilenmez ve araçtaki arz talep dengesi en azından biraz dengeli gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bu görünen köy derler ya, böyle bir durum da var. O yüzden baktığımız zaman önümüzdeki enerji krizi araçtaki arz talep dengesini biraz zor duruma sokacak gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar bir başka konu olarak şuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ben burada böyle içerikler üretiyorum sizlere. Çok güzel etkileşimde bulunuyoruz. Ama burada arkadaşlar bazı olumsuz yorumlar alabiliyorum. Bu yorumlar hakkında da şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim buradan herhangi bir gelirim, kazancım veya bu tarz bir şeyim söz konusu değil. Biliyorsunuz YouTube parametreleri böyle çok da yani milyon izlenmelere ulaşmadan çok insanlara bir şeyler kazandırdığı söylenemez. Bunu net olarak size ifade edebilirim. Ama YouTube'da gelir de elde edilebiliyor. Bazı üyelik kısımları açılmış, işte bağışlar, süper chatler vesaire. Buralardan insanlar faydalandığı içerik üreticilerine yardımda bulunabiliyor. Bunlar hakkında arkadaşlar şimdi kısa bir bilgilendirme yapacağım. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda projelendireceğiz. Arkadaşlar kanalımıza böyle ücretli üyelikler veyahut da işte böyle bağışlar, süper chat vesaire gibi şeylerden yaptığınız bağışları ben hepsini biriktirip bu kanalımızın da asıl amacı olan engelli kardeşlerimize faydası olması açısından bir ihtiyaç sahibi engelli kardeşimize buradan bunları toplayıp ulaştırmak istiyorum. Tabii ki bu yardımlar çok daha fazla olursa bu ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin sayısını da arttırabiliriz. Yardımlarımızı da arttırabiliriz. Onlara ulaştırmak istiyorum. Bu tip yani ücretli üyelikler veya bağışlar, süper teşekkürlerle yaptığınız bağışları ben sizin de huzurunuzda size de tabii ki bunu göstererek ve bu mutluluğu sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu yardımı gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için de sizden eğer ki hani ben bunu talep olarak iletmek istemiyorum ama böyle bir şey varmış, bunu bu şekilde değerlendirelim diyorum. Sizin de yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Nasıl olur böyle bir şey yapsak? Faydalı olur mu? Böyle bir düşüncem var. Bunu da projelendirip devamında yine bir videoda bunu da konuşuruz diyorum. Şimdilik arkadaşlar sohbetimize son veriyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız da lütfen beğenmeyi unutmayın diyorum. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.